Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Soru çok net, cevabı ise çok yönlü. Editör Anlatıyor'un yeni bölümünde size kısa ve öz cevaplarla anlatacağım. Gerginlik ne zaman başladı? Dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych, Avrupa Birliği ile imzalanması planlanan ortaklık anlaşmasını 2013'te reddetti. Halk buna tepki olarak sokağa çıktı ve olaylar kısa sürede ayaklanmaya dönüştü. Ayaklanma Yanukovych'in 2014'ün başında Rusya'ya kaçmasıyla son buldu. Bu sefer Rus ayrılıkçılar Yanukovych'in gidişi nedeniyle ayaklandı. Ardından Rusya Kırım'ı işgal etti, Rus ayrılıkçılar da Doğu Ukrayna'da devlet kurduklarını ilan etti. Ne var ki bu de facto devlet kimse tarafından tanınmadı. Bütün bu olanların kısa özeti Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Batı ile ittifak haline girmek istemesi. Son gerginlik neden çıktı? Bunun için 2021'in başına dönmemiz gerekiyor. 2020'de imzalanan ateşkesteki çatlakların genişlemeye başladığı zamana yani. Mart ve Nisan aylarında Rusya Ukrayna sınırına 100.000 asker yığdı. Bu Kırım'ın işgalinden beri Rusya'nın yaptığı en büyük askeri hamleydi. Rus birliklerinin çoğunluğu Haziran'da geri çekildi ancak Ekim ve Kasım aylarına gelindiğinde Rusya yeniden sınıra 100.000 asker konuşlandırdı. Bu askeri hareketlilik doğal olarak saldırı endişelerini arttırdı. Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Evet ama evet deyip geçilebilecek bir madde değil bu. Kimse Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne yapmak istediğini tam anlamıyla bilmiyor. Bütün analizler tahminlerden ibaret. Ancak Rusya'nın belli bir dış politika düzlemi elbette var. Moskova'nın Ukrayna konusundaki ilk prensibi şu: Avrupa Birliği'ne jeopolitik olarak bölgede varlığının olamayacağını göstermek. Bu da Avrupa Birliği'nin Moskova'nın operasyon girişimine engel olamamasıyla gün yüzüne çıkacak. Ayrıca NATO ve Ukrayna'yı destekleyenler arasında bir bölünme oluşturmak. Yani saldırı askeri operasyon ötesinde stratejik önem arz ediyor. Rusya'nın asıl muhatabı kim? Moskova NATO'yu Ukrayna denkleminden çıkarmak istiyor. Bu plana göre tek muhatap olarak karşısında Washington'ı görmesi lazım. Bu yüzden Şubat sonu önemli. 20 Şubat'a kadar saldırmayacak ve Birleşik Devletler'in ikili görüşmeler için hazır olup olmadığına bakacak. Bunun için de Ukrayna sınırında Ruslar ve Ukraynalı kimliğine bürünmüş Ruslar arasında çatışmalar görebiliriz. Yani müttefikleri daha da bölmek için yanıltma operasyonları düzenlenecek. Rusya neden Şubat'ı bekleyecek? Rusya'nın 4-20 Şubat arasında gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Ukrayna'ya saldırması beklenmiyor. Çünkü Çin'in pozitif bir imaj çizebilmesi için bu organizasyonun öneminin farkında. Öte yandan saldırının çapı tahminimizin altında olabilir. Rusya Kiev'e girer mi? Bu ihtimal çok düşük görünüyor. Rusya-Ukrayna çatışmasının zaman ve bölge açısından sınırlı olmasını bekliyoruz. Çünkü Rusya'nın ekonomik ve askeri olarak büyük çapta bir harekatı sürdürebilmesi mümkün değil. İkincisi, Rusya yanıltma operasyonlarıyla müttefikler arasında oluşan çatlakları derinleştirmeyi daha çok tercih edecektir. Nasıl bir savaş olacak? Bunu öngörmek zor. Az önce de dediğim gibi herkes tahminde bulunuyor. Rusya Karadeniz'de savaş gemilerini konuşlandırdı, Belarus'a asker sevk etti. Yani Ukrayna'nın kuzey ve güneyi bu anlamda tehlikede. Doğu sınırında ise ateşkese rağmen sıcak çatışmalar sürüyor. Ancak bütün bunları Rusya'nın kafa karıştırma hamlesi olarak da görmek mümkün. Çünkü Rusya'nın en azından bir süre büyük çaplı bir savaşa girme niyeti yok. Çatışma hattı neresi? Rus ayrılıkçıların olduğu bölge Donbas. Ukrayna'nın Rusya ile olan doğu sınırı yani. Burada Donetsk ile Luhansk bölgeleri bulunuyor. Bu iki bölgede Rus yanlılarının kurduğu sözde cumhuriyetler var ve uluslararası alanda tanınmıyorlar. Donbas'a Rusya'dan mühimmat girişi sağlanıyor ancak Moskova bu iddiaları tabii ki reddediyor. Ukrayna-Rusya askeri dengesi nasıl? Rusya her anlamda daha avantajlı. Rus kara personeli 850.000, yani Ukrayna'nın neredeyse 4 katı. Rusya'nın tank sayısı 12.000 iken Ukrayna'nın tank sayısı 2.600'e kalıyor. Rus zırhlı araçları da Ukrayna'nın neredeyse 2,5 katı. Hava ve deniz gücüne bakacak olursak işler Ukrayna için daha da kötüleşiyor. Zelenski durumu nasıl yönetiyor? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski panik yapmayın çağrısı yapıyor ve diplomatik temasların devam etmesinden yana. Ancak birçok batılı ülke diplomat ve ailelerini Ukrayna'dan geri çekti ve sürekli Rusya'nın saldıracağı vurgusunu yapmaya devam ediyor. Zelenski'nin açıklamalarının en önemli nedenlerinden biri piyasaları sakinleştirmek ve Ukrayna ekonomisini büyük darbeler almaktan korumak. Ancak Rusya'dan gelecek büyük bir saldırı veya insanların bilgi eksikliği panik havasına katkıda bulunabilir. Halk yeni bir savaş için ölmeye hazır mı? Rusya'nın bu konuda büyük resmi yanlış yorumladığını söylemek mümkün. Ukrayna sınırları içerisinde Rusça konuşan herkesi Moskova'yı destekliyor zannediyorlar.
Ancak Ukrayna'da yapılan bir ankete göre halkın %90'ı ülkelerinin bağımsızlığından yana. Ukraynalılar 2014'ten beri bu ihtimalle yaşıyor. Doğu Ukrayna'da 14.000 kişi Rusya'ya karşı hayatını kaybetti. Ve Ukraynalılar her ne kadar istemeseler de savaş patlak verdiği takdirde savaşacak. Rus halkının ise ceplerindeki paranın başka bir savaşı finanse etmesini istediğini zannetmiyorum. Putin ne isterse Rusya'da o olacak. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Soru çok net, cevabı ise çok yönlü. Editör Anlatıyor'un yeni bölümünde